Bazı coğrafyaların kendine has, adeta toprağına ve havasına işlemiş bir hüznü, yani böyle bir melankolisi olduğunu hiç fark ettiniz mi? Hı hı, kesinlikle. Sanki o bölgenin kaderi toprağına yazılmış gibi olur. Aynen öyle. İşte bugün masamızda dağ gibi biriken notlara, edebi analizlere, yazar biyografilerine ve tarihi belgelere bakarak yapacağımız bu derinlemesine incelemenin merkezinde tam da böyle bir yer var. Evet, edebiyatımızın o sarı sıcağı, Çukurova. Aynen. Amacımız da şu aslında. Yani Çukurova'nın o kavurucu sıcağının ve verimli topraklarının Türk edebiyatını kökünden değiştiren o derin melankoliyi nasıl doğurduğunu anlamak. Nasıl oldu da bu efsanevi yazarlar peş peşe bu topraklardan çıktı? Ki bu gerçekten çok katmanlı bir hikaye. Önümüzdeki kaynaklara baktığımızda feodal düzenden tutun da sanayileşmeye, sınıf çatışmalarından toplumcu gerçekçiliğe kadar bir sürü kavram geçiyor. Hı hı. Ama şunu baştan netleştirelim dinleyicilerimiz için. Bizim burada amacımız hiçbir siyasi tarafı tutmak değil, sol ya da sağ bir ideolojiyi savunmuyoruz. Biz sadece bu muazzam edebi eserlerin içindeki insanlık durumunu, o çıplak gerçeği objektif bir şekilde analiz etmeye çalışacağız. Çok doğru bir noktayı parmak bastın. O zaman o meşhur sorumuzu soralım ve başlayalım. Şimdi bunu biraz açalım. Çukurova'nın edebi DNA'sında aslında ne yatıyor? Binlerce yıllık efsanelerine inmemiz gerekiyor. Yani sözlü kültüre mi? Aynen öyle. Bölgenin o zengin sözlü kültür mirasına bakıyoruz. Karacaoğlan'ın o yanık türküleri var, Dadaloğlu'nun isyanı var. Bunlar öyle basit şiirler değil, anadan kıza aktarılan masallar, efsaneler yatıyor bu hüznün temelinde. Yani şu kaynaklarda sürekli bahsi geçen, derdini anlattıkça çatlayan sabır taşı hikayeleri falan mı? Korkut'un suyunun suyu o. Modern bir ozan. Ya Yaşar Kemal'in doğa tasvirleri falan zaten inanılmaz. Yani bir filmdeki sıradan bir arka plan gibi değildi o onun kitaplarında. Hı hı. Nefes alan, bildiğim başrol oyuncusu gibi bir şey. Yöresel kelimeler falan kullanıyor. Yani su nanesi demiyor da yarpuz diyor mesela. Aynen ılgın ağaçları, turaç kuşları, o incicik cerenler. Doğa acı çekiyor, seviniyor, can çekişiyor bu anlatılarda. Tabii okurken burnuna ıslak toprak kokusu geliyor resmen. Ama benim burada aklıma takılan bir şey var. Nedir? Acaba diyorum, o destansı dil ve bu büyülü efsaneler sadece geçmişe duyulan nostaljik bir özlem miydi? Yoksa hani o acımasız coğrafi ve sosyal şartlar var ya bölge halkının, bunlarla başa çıkmak için uydurduğu bir savunma mekanizması mıydı bu büyü? Bak, burada büyüleyici olan şey tam da bu zaten. O efsaneler bir kaçış falan değil. Aksine gerçeği, yani doğanın o amansız sertliğini ve ağalık düzenini katlanılabilir kılmak için yaratılmış edebi bir kalkan. Çok mantıklı. Düşünsene, sıtmadan titriyorsun, açsın ve ağanın tarlasında köle gibi çalışıyorsun. Bu gerçeği dümdüz kabul etmek insan zihnini parçalar. Onlar da dağı taşı efsaneleştirip bir savunma duvarı örüyorlar kendilerine. Vay be, gerçeğin ağırlığını efsaneyle hafifletmek yani. İnanılmaz bir başa çıkma yöntemi bu. Öyle gerçekten. Ama işte bu büyülü, doğal melankoli bir yerde büyük bir gürültüyle çöküyor. Nasıl yani? Ne oluyor da çöküyor? 1950'ler geliyor ve Çukurova'ya traktör giriyor. Tarımda makineleşme başlıyor yani. Evet, kaynaklarda bu kısımdan çok bahsediliyordu. Aynen. O efsanevi hüzün yerini bir anda acımasız bir sosyoekonomik trajediye ve toplumcu gerçekçiliğe bırakıyor. Traktörün gelişiyle ağalık sistemi tamamen şekil değiştiriyor. Topraksız köylüler kapı dışarı ediliyor tabii. Kesinlikle binlerce insan şehre, o fabrikaların zehirli dumanları altına göç etmek zorunda kalıyor. Yeni bir işçi sınıfı, gecekondular doğuyor ve işte bu büyük kırılmadan o meşhur Adana üçlüsü çıkıyor. Yaşar Kemal, Orhan Kemal, Muzaffer İzgü. Evet. Özellikle Orhan Kemal bu sermaye ve emek çatışmasını inanılmaz yalın anlatıyor. Karakterleri karikatürleştirmiyor hiç. Muzaffer İzgü de aynı yoksulluğu mizahla harmanlıyor mesela. Zıkkımın kökünü düşün. İşte burası gerçekten çok ilginçleşiyor bence. Neden? Çünkü traktör normalde gelişimin, ilerlemenin sembolüdür değil mi? Refah getirir. Tabii, normal şartlarda öyle olması beklenir. Ancak bu yazarların kalemine baktığımda o traktör 1000 yıllık bir yaşam biçimini ezip geçen adeta işgalci bir tank gibi duruyor.
Peki bu modernleşme Çukurova'nın o melankolisini iyileştireceğine o eski destansı teselliyi de ellerinden alıp hüznü daha da mı derinleştirdi? Çok güzel bir soru. Bunu daha büyük resme bağlarsak, değişimin sadece tarımsal bir mesele olmadığını, çok ağır bir psikolojik yıkım olduğunu görürüz. Yani doğadan tamamen kopuyorlar. Aynen öyle. Eskiden kuraklık olurdu, sel olurdu, insan doğayla savaşırdı ama acısını da yine doğada ağıt yakarak dindirirdi. Çünkü doğanın bir merhameti, mevsimin bir dönüşü vardı. Hı hı. Ama traktörle, makineleşmeyle beraber artık doğayla değil, soğuk, ruhsuz makinelerle ve acımasız bir sistemle baş başa kaldılar. Makinenin merhameti yoktur çünkü. Bu da efsanevi hüznü alıp çok mekanik, somut bir çaresizliğe dönüştürdü. Ya bu soyut falan da değil. Doğrudan tarlada, fabrikada, hapishanede omuzlanan çok somut bir trajedi bu. Kesinlikle. İncelediğimiz eserlere bakınca bu çok net görülüyor. Mesela Yılmaz Güney'in Nevşehir Cezaevi'nde o dört duvar arasında 10 ayda yazdığı Boynu Bükük Öldüler romanı. O muazzam bir örnektir işte. Orada öyle bir sahne var ki o meşhur horoz dövüşü sahnesi. Köyün zengini Durmuş Ağa'yla eski yanaşması Seyfi horozlarını dövüştürüyor. Evet, toz duman içinde bir arena. Ve ana karakter Halil o ölen kan içindeki horoza bakarken kendi geleceğini, o engelli ahır arkadaşı Derviş'in kaderini görüyor o cansız bedende. O romandaki çarpıcı soru hala aklımda. Bu coğrafya bize neden boynu bükük olmayı gerektiriyor? İnsanın tüylerini diken diken eden bir uyanış anıdır o. Zaten o horoz dövüşü aslında bir hayvan bahsi falan değil, basbayağı sınıflar arası bir vekalet savaşı. Bir nevi proxy war yani. Harika bir benzetme, kesinlikle öyle. Bir de Orhan Kemal'in Bereketli Topraklar üzerinde eseri var. Köyden o bereketli denilen Çukurova'ya iş bulmaya gelen 3 genç arkadaş. Yusuf, Hasan, Ali. Umutla geliyorlar. Ama sonları felaket. Biri çırçır fabrikasının tozunda veremden eriyor, öteki yorgunluktan bacağını patosa kaptırıp kan kaybından ölüyor, üçünden sadece biri hayatta kalabiliyor. Demirtaş Ceyhun'un Cadı Fırtılası kitabında da benzer bir yabancılaşma vardır. Şehre göç eden insanın o içsel buhranı, asfalta çarpmanın yalnızlığı. Peki tüm bunlar ne anlama geliyor Allah aşkına? Yani demek istediğim hastalık var, kan emici bir sömürü var, ölüm var. Bu kadar karanlık ve depresif bir tablo varken neden milyonlarca insan bu kitapları okudu? Hı hı. Düşünsene, zaten fakirsin, eziliyorsun, akşam eve gelip bunu okumak insanları tamamen umutsuzluğa sürüklemez miydi? Bu da işte çok önemli bir soruyu gündeme getiriyor. Dışarıdan bakınca saf bir yenilgi edebiyatı gibi duruyor, haklısın. Evet, zifiri karanlık yani. Ama aslında öyle değil. Bu eserler sadece bir yenilgi, bir ezilmişlik anlatısı değil. Milyonlarca insan bunu okudu çünkü o satırlarda horoz dövüşündeki köylülerin o sessiz dayanışmasını gördüler. Ya omuz omuza vermelerini. Aynen. Karnı açken arkadaşıyla ekmeğini bölüşen işçiyi okudular. İnsanın onurunu, hayatta kalma inadını ve en karanlık anlarda bile yeşertebileceği o umudu gördüler. Bu çamurun içinden yükselen evrensel bir direniş tablosu aslında. Anladım. O zaman Çukurova edebiyatı sadece yerel bir coğrafya anlatısı falan değil. Masallardan pamuk tarlalarına, efsanelerden o fabrika bacalarına uzanan koca bir sürecin, insanın acıyı nasıl sanata ve direnişe dönüştürdüğünün evrensel bir kanıtı. Kesinlikle öyle. Ve dinleyicilerimize şunu söylemek isterim. Bu hikayeler sizin için, bizim için bugün neden mi bu kadar önemli? Çünkü dünyada ekonomik sistemler, teknolojik değişimler sürekli yaşanıyor. Sürekli bir döngü içindeyiz. Dün insanları yurdundan eden şey bir traktördü. Şartlar, mekanlar değişse de insanın o büyük değişime uyum sağlarken hissettiği o yalnızlık, büyük çarklar arasında ezilme hissi hiç ama hiç değişmiyor. İnsan aynı insan kalıyor yani. Aynen öyle. Bu yüzden o 1950'lerdeki karakterler aslında günümüz metropollerindeki bizleri anlatıyor. Ya işte bu çok kışkırtıcı bir düşünce. Çünkü dönüp baktığımızda bugün de hayatlarımızı, ofislerimizi, mesleklerimizi kökten değiştiren kendi traktörlerimiz var. Dijital traktörler. Evet, yapay zeka var, otomasyon var, dijitalleşme dalgası var. Yaşam biçimlerimiz aynen o tarlalardaki gibi kökünden sökülüp atılıyor. Acaba diyorum günümüzün bu dijital tarlalarındaki yeni melankoliyi yazacak, modern çağın Yaşar Kemal'leri, Orhan Kemal'leri şu an nerede?
Çok iyi soru. Hangi açık ofisin köşesinde, hangi soğuk ekranın ışığı altında boynunu bükmüş bu yeni dünyayı gözlemliyorlar acaba? Bu da sanırım dinleyicilerimizin kendi modern tarlalarına dönerken akıllarının bir köşesine durması gereken o son büyük soru olsun. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki derinlemesini incelemede görüşmek üzere.